Selamlar. Şu an yayında mıyız? Sesim geliyor mu? Canlı yayında mıyız? Öyleyse herkese merhaba. Ne oluyor? Ay Matrix'te bir bozulma var. Görüyorsunuz değil mi dalgalanmayı? Gerçekten ışık etkisi. Biraz daha ışık açacağım merak etmeyin. Ya bu peruk bozulmuş ya. Beyaz peruk falan da böyle. Ay gözüm şey yaptı. Şunu çıkarayım. Ya bu böyle bozulmuş. Ben bunu takmıştım. Baktım çıkardım. Böyle beyaz beyaz umarken bir tarafı bayağı gitmişti. Gitmiş yani öyle olmuş. Evet. Ya sormayın öyle yoğundum ki gerçekten yani acayip yoğundu. Hem böyle üst üste davetler, gösteriler falan hem öyle bir şey hem böyle, yani yakınımda, hastalık falan şey vardı, böyle sağlık sorunları vardı. Hem öyle ilgilenmem gerekti, hem de işte şey oldu, yani bunlar hepsi böyle üst üste geldi. Öyle olunca da ay son zamanların en iyi kombini mi? Teşekkür ederim. Ha. Am I your Shakti ha? Teşekkür ederim. Evet, başlayacağım. Gerçi ben ne zaman okumaya başlayınca şey azalıyor. Şöyle ışığı arttırayım bari. Yine buralara sığışmak zorunda kaldım. Hımm. Evet, yani şey yayın yapacağım. Savaşçı yayını da, imparator yayını da. Evet, hoş geldiniz öncelikle. Ben böyle ders ciddiyetindeyim tekrar. Savaşçılar aslında ayda 4 kez en az yapıyorum yani. Kısa kısa falan 4-5 değişiyor yani. Yani dediğim gibi bazen, bazı şeyler oluyor, onu siz kontrol edemiyorsunuz. Ay, burası bozulmuş ya. Şu taraftan şey yapsaydım, neyse. Evet, ben ciddiyete davet ediyorum kendimi. Tamam. Ateş bastı bu arada. Peruk taktığım için. Şimdi, bugün Hades okumak istiyorum. Niye okumak istiyorum'a derseniz, şimdi bugün itibariyle Plüton gezegeninin Oğlak burcundaki son günü. Şeye geçiyor, neydi adı? Kova burcuna geçiyor Plüton. Plüton da, Roma'ya göre Plüton, Yunan'a göre ise Hades, yeraltı tanrısı, ölümün tanrısıdır. Ölümün, yeniden doğuşun, dönüşümün, yıkılarak dönüşümün tanrısı Hades'tir, Plüto'dur. Evet. Ve ben de onunla ilgili birazcık sizi bilgilendirmek, okuma yapmak istiyordum. Şöyle, Hades tıpkı Poseidon gibi Zeus'un kardeşi ve Yunanistan'ın en eski ilahlarının bir üyesidir. Bu üç kardeş evreni kendi aralarında paylaştıklarında Hades, hiçbir ruh onun rızası olmadan yukarı dünyaya geri dönmesin diye kapılarını kapalı tuttuğu anlatılan yeryüzünün karanlık diyarlarını kendine has krallığı olarak almıştır. Kendisine tüm insanları vakti geldiğinde ayrım yapmaksızın yakalayıp kasvetli diyarına götürdüğü için Poidektes, çok can alıcı ismi de verilmiştir. İnsanların ilk olarak Hades'in gücünü ölümlüler üzerinde uygulama biçimine dair göz önünde bulundurdukları düşünceleri Tanrı'nın acımasızlığı ile ilgili algıyla örtüşmektedir.
Persefone vakasında avını yakalayıp hızlı atlarıyla kaçıran güçlü ve korkunç bir haydut olarak görülmüştür. Sonraları Tanrı'ya dair daha muktedir bir algıyı ortaya çıkarmıştır. Şöyle bir şey var, Persefone'ye gelirsek, eee, bir dakika, Demeter mi kızıydı? Persefone anne şeydi değil mi? Kızıydı. Evet, Persefone Hades'in karısı, Cehennem diyarının kraliçesi Demeter'in kızıdır. Demeter'in kızını Hades kaçırıyor ve yılın 6 ayını yer altında geçiriyor Persefone. Bunu ayrıca işleriz, okuruz. Yılın 6 ayını ise annesinin yanında geçiriyor. Persefone'den bahsedince kısaca anlatayım dedim. Bakayım. Devam edeyim ben. Ölülerin ruhlarını aşağı dünyaya taşıması görevi Hermes'e verilmişti. Böylece o da Plüton'un yani cehennem diyarının Zeus'un hizmetkarı olmuştu. Tıpkı Plüton'un göklerin tanrısı Zeus'un hizmetkarı olduğu gibi ancak ölümün merhametsiz tanrısı olan bu ilah hakkındaki asıl iç karartıcı algının zamanla hafiflemesine karşın Hades, Yunanlıların zihninde daima kasvetli ve esrarengiz bir düşünce canlandırmıştır. Muhtemelen onunla ilgili Proserpina'nın kaçırılmasının ötesinde çok az sayıda efsanenin yayılmasının nedeni budur. Aslında Yunanlıların umumi ibadetinin içinde neredeyse hiçbir yeri yoktur. Bu ilahın Romalılar arasındaki algısı aslında tamamen Yunan kaynağından alınmış olsa da Yunanlılardan biraz farklıdır. Romalılar tarafından Pluto ya da Paterdis olarak adlandırılmıştır. Roma'da hiç tapınağı yoktu ancak Campus Martius'un senede bir kez açılıp kullanılan Proserpina ile ortak bir yeraltı sunağı vardı. Onun için sadece siyah hayvanlar kurban edilirdi. Sanatçılar doğal olarak adını anmaya bile korktukları bir varlığı tasvir etmekten çekinmişlerdir. Bu nedenle Hades'in antik heykelleri oldukça nadirdir. Kasvetli bir yüz ifadesi, sıkıca kapalı dudakları ve karmakarışık saçlarından oluşan ayırt edici özellikleri Roma'da Prens Şigigi'nin sahibi olduğu mermer büste bir araya gelmiştir. Şimdi şöyle bir şey var. Evet, mesela bir şey yaptığın zaman genelde insanlar iç açıcı şeyleri duvarlarına asmak isterler ya da sanatçılar da bunu yapmak isterler çünkü içini karartır da zaten boyarken bile ya da hani bir şey yapıyorsun kötülükle ilgili kötülük getirir ya da ölüm diyarı ölüm getirir gibi inanışlar tabii ki var. Devam ediyorum. Hades'e dair değerlendirmemize antik Yunanlar ile Romalıların ahiret ve ölülerin ikametgahı hakkındaki düşünceler üzerine bazı yorumları eklememiz gerekir. Öncelikle Romalıların aslında yer altında bir ölüler krallığına inanıyormuş gibi görünmedikleri ve bu konu hakkında tüm düşüncelerini Yunanlıların yazılarından elde ettiklerini belirtebiliriz. Ne onların bu konu hakkındaki düşünceleri ne de Yunanlıların görüşleri her zaman aynı kalmıştır. Hatta Homeros'un şiirlerinde bile Ölüler Krallığı'nın konumuyla ilgili birbirinden çok farklı iki görüşte karşılaşırız. İlyada'da karşılaştığımız kanıya göre Ölüler Krallığı disk biçimindeki dünyanın hemen altındadır ve yukarı dünyadan sadece ince bir katmanla ayrılmıştır. Aşağıdaki dizelerde de gördüğümüz üzere 20. bölümde tanrıların büyük çarpışması bu durumu açıklığa kavuşturmaktadır. İşitince endişelendi Plüto cehennem ilahı ve haykırdı korkuyla tahtından doğrulup aman Neptün
yırtıp çıkmasın diye yer katmanını, ölümlüler ile ölümsüzlere içini döküp, göstermesin tanrıların bile tiksindiği kasvetli ikametgâhını. Evet, tanrılar bile tiksiniyormuş. Odiseya'da baskın gelen bir başka kanıya göre Gölgeler Diyarı aslında yerin altında değil, aksine batıda çok uzaklarda okyanusun ya da aynı doğrultuda bir adada yer almaktadır. Görüldüğü gibi Homeros'un zamanında insanların ölüm krallığının yeri hakkında görüşleri oldukça belirsiz ve şüpheliydi. Ayrıca ölmüş ruhların sonraki hayatları üzerine algıları tam anlamıyla gelişmemişti. Aşağı dünya, ölmüş ruhların hiç de mutlu olmayan bir şeye ulaşmak üzere karanlık, belirsiz bir varlık sürdürdükleri ıssız ve kasvetli bir bölge gibi görünür. Şimdiye dek ölülerin kıyametinden bir duyum almadığımıza göre kaderlerinde hiçbir fark yoktu. Tanrıların sevdiği kullarının gönderildiği Elysian tarlaların Homeros'taki aşağı dünya ile ilgisi yoktur. Aksine uzak batıda apayrı bir bölgede Şanslar Adası'nda bulunduğu düşünülür. Sonradan aşağı dünyanın ana hatları daha açık bir şekilde belirtilmiştir. Artık yukarı dünyaya giriş çıkış için birkaç geçidi olan yeryüzünün merkezinde bir bölge olduğu düşünülmektedir. İçinden birkaç nehir geçer. Kokitos, Pripi, Pripyleton, Akiheron ve Styx. Bunlardan sonuncusu aşağı dünyanın etrafını birkaç kez çevrelemekte olup ancak somurtkan ve kaba sakallı yaşlı bir adam olarak tasvir edilen ölülerin kayıkçısı Karon'un yardımıyla geçilebilir. Yunanlılar bu yüzden ruhu Kıharon tarafından parası olmadığı için geri çevrilmesin diye ölülerin ağzına bir obolus küçük bakır para koyardı. Nehrin ötesindeki kıyıda büyük kapılarda girmek isteyen hiç kimseye geri çevirmeyen ve Plüton'un evinden kimsenin çıkmasına izin vermeyen üç başlı canavar korkunç zebani Kerberos nöbet tutardı. Evet, Kerberos bir köpekti, üç başlı bir vahşi köpekti. Ruhların hepsi aşağı dünyaya vardıktan sonra Minos, Radamay Radamantis, Aikos'un mahkemesine çıkmak zorundaydı. Ay bu isimleri zor söylüyorum. Bazen böyle takılmıyor muyum? Hayatları dürüstçe geçenlerin sonsuz saadet dolu bir hayat geçirecekleri Elysium'a, cennete gitmelerine izin verilirdi. Böyle mesela sahte cennetler yaratılıyor ya, Elysium zaten bunlardan bir tanesi. Bunun üzerine film de var zaten. Diğer yandan yeryüzünde suçlu olup ahlaksız bir hayat sürenler, Eriniler ve diğer habis cinler tarafından işkence gördükleri Tartarus'a gönderiliyordu. Belirgin bir şekilde kötü ya da iyi olmayanlar ise belli belirsiz gölgeler olarak can sıkıcı ve neşesiz bir varlık sürdürdükleri Aspedor, Çirişotu çayırında kalırlardı. Evet, yeraltı diyarı, Tartarus cehennem, Elysium cennet, Asphodel çayırları, Araf gibi düşünülebilir. 3 farklı bölüm. Yani ne kadar aslında bazı tariflere uyuyor. Ayrıca şey yaparsanız, hatırlarsanız İskandinav mitolojisinde de şey vardır. Valhalla'ya gitmek vardır. Valhalla'da böyle hani mutlu mutlu savaşıyorlar. Diğer taraf Nilhelm ise şeydi. Böyle vahşi değil, tamamen soğuk ve kasvetli bir yerdi. Yani mesela Kuzey Diyarı'ndaki cehennem ateşler içerisinde değil, soğuk ve ıssız bir yer. En büyük suçluların cehennem diyarında karşılaştıkları cezalar ozanların hayal gücü için çok verimli bir tema oluşmuştur. En meşhur suçlular Titos, Tantalos, Sisifos, Ixion ve Danaidlerdi. Leto'ya şiddet uygulamış olan
Tityos'un cezası iki akbabanın sürekli olarak büyüyen karaciğerini kemirmesi ve yeryüzüne zincirlemesinden ibaretti. Bu karaciğer yeme olayını Prometheus'tan da hatırlayabiliriz. Atreide Atreidae Agamemnon ve Menelaos'un atası olarak Tantalos tanrılarla yakın münasebete girmeye layık görülmüş. Ta ki bir gün onların bilgeliğini kendi oğlu Pelops'un etini önlerine yesinler diye koyarak deneme cüretini gösterene dek. Bu suçundan dolayı sonsuz bir açlık ve susuzluk işkencesine mahkum edilmiş. Başının üstünde türlü tatlı meyvelerle dolu skandallarsa sarkıyormuş, ancak ne zaman etini uzatıp koparmaya çalışsa ani bir rüzgar çıkıp meyveleri uzaklara savuruyormuş. Ayaklarının dibinde en saf ve en temizinden bir nehir akıyormuş, ama ne zaman eğilip susuzluğunu gidermek istese sular aniden yerin altında kayboluveriyormuş. Eskiden Korint kralı olan Sisifos ise işlediği sayısız suç yüzünden tanrıların gazabına sebep olmuş. Nihayetinde büyük bir kayayı yüksek bir dağın tepesine doğru yuvarlayarak çıkarmak zorunda bırakılmış. Ne zaman tepeye ulaşsa kaya tekrar yuvarlanıp düzlüğe geri düşüyormuş. Küstahlıkta bunlardan ne fazla ne eksik kalan İksiyon'un elleri ve ayakları durmaksızın dönen bir tekerleğe bağlanmış. Son olarak babalarının emriyle düğün gecesi kocalarını katleden Danaitler ya da Danaosların kızları her yerinde delikleri olan ve bu yüzden asla dolmayan bir fıçıya su doldurmaya mahkum edilmişler. Yani şöyle şeyi düşünürseniz aslında, yani şeye bakarsanız ceza mekanizmasına bir böyle sonsuz tekrar hali var. Yani bana şey de gelir, o yüzden cehennem aslında bir şeyin sonsuza dek tekrarı, bir kısır döngü gibi bir şey. Yani hani cehennem azabı falan derler ya, burada da aslında çok benzer bir tanım var. Devam edeyim çünkü ilginç. Bir dakika, burası zaten başka bir şey ama evet, aşağı dünya sakinlerinden bahsediyor. Ben bir yerden daha size Hades'le ilgili bir okuma yapacağım. Zaten çok fazla kaynak yok aslında Hades'le ilgili. Evet, sözlükten okuyorum. Yer altındaki ölüler ülkesinin tanrısı Hades, Aidoneus ve Plüton zengin adlarıyla da anılır. Görünmez anlamına gelen Hades adı hem tanrıların kendisi hem de egemen olduğu ölüler ülkesi için kullanılır. Hades, tanrının bir özelliği kendisini görünmez kılan. Ama nasıl yazmışlar? Hades tanrının bir özelliği kendisini görünmez kılan başlığıdır. Kuzey mitolojilerinde geçen ve Alman masallarında Tarnkappe diye anılan bu başlığı Hades'ten başka Athena, Hermes ve Perseus'la Herakles de takmıştır. Hades, Kronos'la Rhea'nın oğludur. Hesiodos doğuşunu şöyle anlatır. Rhea, Kronos'un yatağına girince şanlı evlatlar doğurdu ona. Hestia, Demeter, altın sandallı Hera ve güçlü Hades, yerin altında oturan yüreği acımak nedir bilmeyen tanrı. Olimposlular yani üçüncü kuşak tanrıları egemenliği ele alınca dünya yetkilerinin paylaşılmasında Hades yer altına alır.
Poseidon konuşur. Dünya üçe bölündü, üçümüz de aldık payımızı. Kura çekildi, köpüklü deniz düştü bana. Sisli karanlıklar ülkesi düştü Hades'in payına. Hades ve karısı Persefone, amansız, insafsız yürekleri hiçbir yakarış, hiçbir sunu ya da kurbanla yumuşamayan korkunç tanrılar sayılırlar. Kendilerinden de, ülkelerinden de tanrılar ve insanlar nefret eder. Tanrılar sevmez o küflü, puslu yerleri der Hesiodos. Homeros da tanrıların bile tiksindiği çirkef dolu ülke olarak tanımlarlar Hades'i. Tanrı Hades ise gün ışığının sızmadığı karanlık ülkesinden hiç ayrılmaz. Olimposlu tanrılar kuşağından olduğu halde onların arasına karışmaz. Şölenlerine katılmaz. Yalnız kendisini Paiyan Tanrı'ya baktırmak üzere bir kez Olimpos'a çıkmak zorunda kalır. Efsane okuyorum şimdi. Hades üstüne anlatılan tek efsane Demeter'in kızı Persefone'yi kaçırmasıdır. Mevsim dönümünü, toprağın ve bitkisel doğanın yazın canlanmasını, kışın ölmesini simgeleyen bu efsanede Hades'in rolü aşık olduğu Persefone'yi kaçırdıktan sonra bir daha yeryüzüne çıkmasını önlemek için bir nar tanesi yedirmekten ileri gitmez. İnanışa göre Hades ülkesinde bir şeyi ağzına koy inanışa göre Hades ülkesinde bir şey ağzına koyan bir daha oradan ayrılamazdı. Kızın kaçırılmasına payı olan Zeus, Demeter'in yalvarmaları üzerine kızın 6 ay yer altında, 6 ay yeryüzünde kalmasını buyuruyor. Hades ülkesi Yunanca Hadou, Domos yani Hades'in evi, konağı deyiminde Domos sözcüğünün düşmesiyle Hades Tanrı Hades'in yönettiği ölüler ülkesinin de adı olmuştur. İlk çağ yazınında yeraltı ölü ruhlarının oturduğu tasarlanan karanlıklar ülkesini anlatmayan, canlandırmaya çalışmayan şair ve yazar pek yoktur. Homeros'la başlayan bu gelenek Latin şiirinde Vergilius'un Aeneis destanında sürülüp en yüksek aşamasına çıkarılmış ve o yoldan Orta Çağ'da Dante'nin büyük eserini etkilemiştir. Yunan mitosunda canlı oldukları halde Hades'e inip de dönen kahramanlar şunlardır: Odysseus, Orpheus, Theseus ve Herakles. Sonradan Vergilius, Homeros'un Odysseus'unu örnek alarak Aeneis destanında kahraman Aeneis destanında kahraman Aeneas'ın da yer altına gidiş ve dönüşünü anlatmıştır. Yani ne kadar şey. Aeneis destanı ve kahraman Aeneas yer altına gidiş ve dönüşü anlatmıştır. Evet, orada bir şeyi tarifi vereyim ben size. Hesiodos'un tarifi yeraltı dünyasının. Orada yükselir yankılı konağı, güçlü Hades'le korkunç Persefone'nin azgın bir köpek bekler kapısını, amansız sinsilikler ustası bir köpek. Girenlere yaltaklanır, kuyruğu kulaklarıyla ama yerini bir daha bırakmaz dışarı. Pusuda bekleyip paramparça eder, çıkmak için kapıya gelenleri. Bu köpek Kerberos'tur. Hesiodos sonra yeraltı ırmağı Styx'in adını da sayar. Ne var ki Hades'le Tartaros'u bir tutar ve geceyle gündüzün ölümle uykunun bulundukları bu karanlık ülkesini Hades'in anlattığından daha canlı renklerle anlatır Tartaros. Evet, biraz daha devam edeyim. Bakayım. Uzun bir süre büyücü Kirke, Tanrıçanın adasında kaldıktan sonra Odysseus artık İtake'ye nasıl varabileceğini yeraltı ülkesinde bulunan bilici Teireas'a sormak ister. Kirke de ona Hades ülkesine girmenin yolunu gösterir. Geçtiğin zaman Okeanus'u geminle
Orada alçak kıyı var ve Persephone'nin koruğu. Uzun uzun kavaklar göreceksin. Kısır söğütler. Derin anaforlu okyanusun kıyısında çek karaya gemini. Sonra çık yola Hades bataklığına doğru. Orada Akheron, ay yine zor bir isim. Payrip, Legeton ve Kokto Kokitos akar. Styx'ten gelen sular da dökülür oraya. Kirke'nin saydığı bu 4 yeraltı ırmağına bir de Lete katılır. Odysseus'un Kirke'nin dediği gibi gemisiyle bütün bir gün gittikten sonra güneş battıktan ve kararırken tekmil yollar vardık sınırlarına derin akışlı okyanusun. Orada Kimerlerin ülkesi ve kenti oldum olası bol sisle ve bulutlarla örtülü, parlak güneş onların ışıklarıyla göremez hiçbir vakit. Ne yükseldiği vakit yıldızlı göğe ne de gökten toprağa döndüğü vakit. Öylece serili durur bir uğulsuz gece ve zavallı ölülerin üstüne. Ay gerçekten bu ölüler diyarı beni de kastı. Evet şimdi ben dur bakayım. Evet bitiriyor. Dünyanın kuzeybatı ucunda bulunduğu sanılan Hades ülkesinin ancak kapılarına varır Odysseus ve orada Kirke'nin buyruğuna uyarak bir çukur kazar. İçine ballı süt, tatlı şarap, su ve un döker ve kurbanlar kesilip kanlarını çukura damlatır. İşte o sırada ölülerin ruhları büyük bir kalabalık halinde kan içmeye gelirler. Teiresias kan içtikten ve Odysseus'a geleceği anlattıktan sonraki öbür ruhlarda kandan paylarını alırlar. Bu Hades anlatımıyla doğrusu bu kan içme töreni. Bu Hades anlatımı, daha doğrusu bu kan içme töreni başka hiçbir metinde söz konusu edilmediğine göre Homeros'ta izi kalmış çok eski ve ilkel bir yeraltı tanrısı tasarısının kalıntısı olsa gerek. Evet, bu kısmı da şey yapmış oldum. Evet, bugün böyle. Ay beni kastı yalnız. Kolay değil tabii. Yeraltı tanrısı, ölüm tanrısı. Şöyle bir bakayım ben. Evet. Actually, this wig is not blonde, it's white. I'm reading about Pluto. How can I say? About hell and heaven. So, because of that, I wore white wig. Yo, bence de normal saçım daha güzel. Evet. Bugünkü yayınım burada sona eriyor. Birazcık yanaşayım mı kameraya? Ha? Yes. Evet. Bugünkü yayınım burada bitecek. Umuyorum önümüzdeki hafta içinde yayın yaparım. Fazla arayı açmayalım. Arayı açınca ben de özlüyorum sonra. Yayına yorum yazmayı unutmayın. Eğer takip etmiyorsanız lütfen kanalımı takip edin. Abone olun. Daha fazla yayın için ise katılabilirsiniz.
Katıl üyeliklerim 2 çeşit. Savaşçı üyelikler ve imparator üyelikler. Eğer yurt dışından katılmak istiyorsanız, ve yurt dışında YouTube'a katılmak size sorun oluyorsa Patreon'dan üyelik alabilirsiniz. Ben YouTube'daki yayınlarımı Patreon'da da yavaş yavaş paylaşıyorum. Bazen minik, ufak ekstralar koyabiliyorum Patreon'a. Patreon'dan da yayın yapmak istiyorum ama henüz tam onu şey yapamadım açıkçası. Ama, yakında bunlar da olur. Evet. Herkese harika bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere. İyi geceler, iyi hafta sonları. Hoşça kalın.